Bu videoda Epson Workforce serisi yazıcıların kurulumdan kullanıma kadar tüm önemli özelliklerini göstereceğim. Wi-Fi direkt bağlantı, telefondan yazdırma ve tarama, normal Wi-Fi kurulumu, bilgisayardan driver ve scanner kurulumu, çift taraflı ve kimlik fotokopisi ve atık kutu değişimine kadar hepsi bu videoda. Anlatımı WF-M5899 modeli üzerinden yapıyorum. Ama anlattıklarım Workforce serisinin tamamı için geçerli. Önce yazıcıyı Wi-Fi direkt moduna alıyoruz. Eğer yazıcı normal Wi-Fi'ye bağlıysa Wi-Fi direk'e geçebilmek için bu bağlantıyı kapatmamız gerekiyor. Wi-Fi direkt aktif olduğunda yazıcı kendi ağ adını ve şifresini ekranda gösterir. Şimdi telefondan Wi-Fi ayarlarına giriyoruz ve listede görünen yazıcının Wi-Fi direkt ağını seçiyoruz. Şifre olarak yazıcının ekranında görünen şifreyi giriyoruz. Bağlantı kurulduğunda telefon artık doğrudan yazıcıya bağlı. Bu aşamadan sonra yazdırma ve tarama işlemlerini uygulama üzerinden yapabiliyoruz. Telefon artık yazıcıya bağlı iken Epson uygulaması üzerinden yazdırma yapabiliyoruz. Dosyayı seçiyoruz, yazıcıyı kontrol ediyoruz ve yazdır dediğimiz anda çıktı doğrudan yazıcıdan alınıyor. Aynı şekilde telefondan tarama da yapabiliyoruz. Tarama işlemini başlatıyoruz ve belge doğrudan telefonumuza kaydediliyor. Şimdi yazıcıyı normal Wi-Fi ağına bağlıyoruz. Wi-Fi ayarlarına giriyoruz. Modemimizin ağ adını seçiyoruz ve şifreyi girerek bağlantıyı başlatıyoruz. Bağlantı tamamlandığında yazıcı modeme bağlanmış oluyor ve ağ üzerinden kullanıma hazır hale geliyor. UPS destekli modemlerde bağlantıyı bu şekilde de yapabilirsiniz. Önce yazıcıdan VPS bağlantısını başlatıyor. Ardından modem üzerinde VPS tuşuna basıyoruz ve bağlantı otomatik olarak kuruluyor. Bu yöntemde şifre girmeden yazıcı ve modem kısa sürede birbirine bağlanıyor. Şimdi bilgisayardan yazdırma sürücüsünün kurulumuna geçiyoruz. Bunun için Google'da Epson VF M5899 Driver diye arama yapıyorum ve Epson'un resmi sitesine giriyorum. Burada işletim sistemini seçtikten sonra yazdırma driver'ını indiriyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra kurulum dosyasını çalıştırıyoruz ve ekrandaki adımları takip ediyoruz. Kurulum sırasında yazıcı otomatik olarak bulunuyor ve bağlantı ayarları kendiliğinden yapılıyor. Kurulum tamamlandığında yazıcı bilgisayara eklenmiş oluyor. Ve yazdırmaya hazır hale geliyor. Kontrol etmek için bir test çıktısı alıyoruz ve yazıcının sorunsuz şekilde çıktı verdiğini görüyoruz. Bu aşamadan sonra bilgisayardan tüm yazdırma işlemlerini normal şekilde kullanabilirsiniz.
bilgisayardan tarama işlemleri için gerekli olan tarama yazılımının kurulumuna geçiyoruz. Yazdırma driver'ını indirdiğimiz aynı Epson sayfasında alt tarafta bulunan Epson Scanner Driver bölümünü kullanıyoruz. Buradan tarama yazılımını indiriyoruz ve kurulum dosyasını çalıştırıyoruz. Kurulum sırasında yazıcı otomatik olarak algılanıyor ve bilgisayara eklenmiş oluyor. Kurulum tamamlandıktan sonra tarama uygulamasını açıyoruz. Belgeyi camın üzerine yerleştiriyoruz ve bilgisayardan tarama işlemini başlatıyoruz. Tarama tamamlandığında belge bilgisayara kaydediliyor ve bu şekilde bilgisayardan tarama işlemleri sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Şimdi çift taraflı fotokopi çekimine geçiyoruz. Belgeleri yazıcının üst kısmında bulunan EDF bölümüne yerleştiriyoruz. Fotokopi menüsünden çift taraflı kopya seçeneğini seçiyoruz. Yazıcı belgelerin her iki yüzünü de otomatik olarak tarıyor. İşlem tamamlandığında çift taraflı fotokopi tek seferde alınmış oluyor. Bu özellik özellikle ofis kullanımında büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi kimlik fotokopisi çekimine geçiyoruz. Bu modelde kimlik kopya özelliği bulunuyor. Ancak bu seçenek kimliği çapraz şekilde yerleştirdiği için ben bu yöntemi kullanmıyorum. Kimliklerin yan yana ve düzgün çıkması için manuel yöntem tercih ediyorum. Önce kimliğin bir yüzünü normal fotokopi olarak çekiyorum. Ardından çıkan kağıdı yazıcının arka tarafında bulunan elle besleme bölümüne tekrar yerleştiriyorum. Bu sefer kimliğin diğer yüzünü ilk kopyanın yanına gelecek şekilde fotokopi çekiyorum. Bu yöntemle kimlik fotokopileri yan yana düzgün ve okunaklı şekilde alınmış oluyor. Son olarak atık kutusu değişimine bakalım. Bunun için yazıcının arka tarafında bulunan H kapağını açıyoruz. Alt kısımda yer alan atık kutusunu tutma yerinden tutarak dikkatlice dışarı çekiyoruz. İçerisinde sıvıya yakın atık bulunduğu için dökülmemesine dikkat ederek poşetin içine yerleştirip atıyoruz.
Daha sonra yeni atık kutusunu aynı şekilde yerine takıyoruz ve haş kapağını kapatıyoruz. Bu işlemle birlikte yazıcı tekrar sorunsuz şekilde kullanıma hazır hale geliyor.